ARF Biyo yenilenebilir enerjiyi de değerlendireceğiz. Bizlere ARF Biyo Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Melih Arslan eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de iyi görünüyorsunuz. İyiyiz. İyiyiz çok şükür. Allah iyilik versin. Önce ilk çeyrek finansalları ve ilk yarıyı konuşarak sohbetimize başlayalım. Bilançolar ilk çeyreğe ilişkin tamamlandı haftalar öncesinde. İlk çeyrek sizler için nasıl geçti? Bu arada şirketin hisse görünümü günlük bazda %4'ün üzerinde alıcılı, 31 TL'nin üzerinde konumlanmış durumda. Ve artık ilk yarıyı da tamamlıyoruz. Bu kapsamda bu 6 aylık periyodu toplu bir şekilde konuşalım isterseniz. Olur tabii. Yani ARF Biyo için biliyorsunuz 2026'nın ocağında ilk gongu çalmıştık. Bu yılın ilk halka arzıydık. İşte o günden bugüne kadar da halka arzdan gelen fonlamayla hem ham madde tedarikinde çok rahatladık hem de şirketin finansallarında oldukça ileriye dönük yatırımları planlayacak hale geldik. İlk 3 ayda 31 Mart bilançomuza göre hasılatımızı geçen yılın 31 Mart'ına göre 2025'in 14 kat artırdık. Şirketin karlılığını önemli miktarda yükselttik ve sürdürülebilir hale getirdik. Zarardan kâra döndük öyle diyeyim yani. İlk 3 ay bizim için çok iyiydi. İkinci dönem de aynı şekilde iyi gidiyor. Tabii savaşın etkisi piyasaları çok tedirgin etti. Ama ham madde tedariğinde tabii Hürmüz'ün kapanması gübre sektörünü oldukça negatif etkiledi. Ama iç pazarda yeterince stok olduğu için bu ilk 4-5 ayda gübre piyasası kaldığı gibi yerden devam etti. ARF Biyo açısından da tabii biz yatırımcılarımızın bize güveniyle yapmış olduğumuz o fonlama ARF Biyo'nun geleceği açısından hem tarımsal ürünlerde hem de enerjide çok pozitif bir etki yarattı diyebilirim. %36'lık yükseliş var 3 aylık performansında şirketin. Bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, tabii tedarik, Türkiye'de tedarik, özellikle ham madde tedariği çok büyük bir handikap. Bunun için çok güçlü mali yapıya sahip olmanız lazım. Biz de o mali yapımızın gücünü kullanarak o tedarik kısmını çok karlı geçtik. O tabii doğrudan hasılatımıza etki etti. Tabii ki yarattığımız EBITDA'yı da artırdı. Yatırımları planlayacak konuma geldik dediniz. Evet. Hangi yatırımlar yatırımcı görecek peki? Şöyle, şimdi ARF Biyo biraz farklı bir ekosistem yarattı biliyorsunuz. Yani hem biyogazdan, hayvan gübrelerinden elektrik üretiyoruz. O ürettiğimiz elektriğin dışında fermente ürünlerle de organomineral gübre yapıyoruz. Bu önümüzdeki dönemde de mikro alg yatırımı yapacağız, mikroyosun yatırımı. O yatırımla ilgili fonlama almıştık zaten halka arzdan. Onun ÜRGE ve ARGE çalışmaları şu anda son aşamaya geldi. Önümüzdeki dönemde mikroalg yatırımında da başlamış olacağız. Buradan kozmetik sanayi, ilaç sanayi ve gıda sanayine çok önemli ekstraklar, ham maddeler üretmiş olacağız. Onun bize dördüncü bir gelir yaratması mümkün olacak. Çünkü karbon sertifikamız var, elektrik gelirimiz var. Gübre gelirimiz var. Buna bir de mikroalgden gıda, tarım, kozmetik ve ilaç sanayinden ham madde gelirleri de eklenmiş olacak. Farklı noktalardan gelir oluşturuyorsunuz. Evet, 5 sektörden gelir oluşturuyoruz. Farklı sektörden ama hepsi bir ekosistem içerisinde. Tek bir tesis içerisinde yani. 5 sektörden ayrı ayrı sektörler ilgilenmek ve her biri aslında başlı başına bir yatırım. Zor olmuyor mu bu peki? Yok, bunlar birbirlerini destekleyen, yani birinin çıktısı öbürünün girdisi olduğu için Bağlantılı. Birbiriyle bağlantılı olduğu için dolayısıyla çok zor olmuyor. Yani burada yarattığımız aslında kapalı devre bir ekosistem. Hasılatı ciddi anlamda ilk çeyrekte arttırdığınızı ifade ettiniz. Evet. İkinci çeyrek nasıl geçiyor peki? O da güzel geçiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Geçen yıl 2025 yılındaki toplam hasılatımızı ilk 3 ayda %90'a yakınını yakalamış olduk.
Yani bugün itibariyle de devam ediyor aynı şekilde pazardaki şeyimiz ama gelişmemiz. Ama ilk çeyrekte 211 milyon hasılat yaptık. Geçen yıl 250 milyon hasılat yapmıştık. Buradan da sonuç gözüküyor yani. Hedef ne peki sene sonu için? 1 milyarı yakalamak istiyoruz. Ciddi anlamda artmış olacak o zaman. Tabii. Yani 250'den 1'e çıkmış olacak. 4 kat. Evet. Bu peki hisse görüntüsüne nasıl sirayet eder? Nasıl yansır? Yani yatırımcı açısından tabii Borsa İstanbul'un gidişatı, işte jeopolitik durumlar, genel olarak global ekonominin nereye gideceği konusunda tabii çok belirsizlikler var. Ama sektör bazında ve firma bazında bakarsanız olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Şirketin nakit akışı ne durumda peki? Şu anda tabii ki fondan gelen halka arzdan gelen, fondan gelen bir ciddi bir para vardı biliyorsunuz. Onunla belli bir miktar borcunu ödedik şirketin. Borçları da çok azaldı. Zaten çok azdı, daha da azaldı yani. Şirket son derece güçlü bir nakit yapıya sahip şu anda. Bu elektrik üretiminden biyogaz üzerinden bahsettiniz. Doğru. Biraz faaliyet alanını detaylandıralım mı? Olur. Biz hayvansal ürünleri, bitkisel ve hayvansal organik ürünleri fermente ederek biyogaz elde ediyoruz. O biyogazda gaz jeneratörlerinde yakarak elektrik üretiyoruz. O fermente ettiğimiz ürünleri çıktılarını da, yani biyogazın çıktısını da gübre fabrikasının girdisi olarak kullanıyoruz. Onu organomineral gübreye çeviriyoruz. Mineraller azot, fosfor, potasyumla karıştırarak organomineral gübre üretiyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız operasyon sıfır atık operasyonu. Sıfır atık olduğu için de karbon sertifikası hakkımız doğuyor Birleşmiş Milletler'den. Gold standarttan da sertifikasyonumuz var. Dolayısıyla aslında işte bu ekosistemin ilk 3 ayağında elektrik geliri, gübre geliri ve karbon geliri oluşuyor. Buna şimdi bir de mikroalg geliri ilave edeceğiz bu yatırımla. Şirketin hedefi ne peki? Şirketin hedefi elektrik, yani enerjide ve organik tarımda büyümek. Önümüzdeki Zaten- süreçte bunun peki ne kadarı hayata geçmiş olacak? Şu anda zaten organik tarımın ilk ayağı olan organik gübreyi üretiyoruz. Elektriği de üretiyoruz enerjide. İşte mikroalg ve daha sonrasında da kapalı 50 bin metrekare bir sera yatırımımız olacak organik tarımla alakalı. Dolayısıyla bu sistem tamamlanmış olacak. Bu sera yatırımı önümüzdeki süreçte mi göreceğiz? Evet, 2027 yılında sera yatırımına başlayacağız. Ne kadar sürecek? 8-10 ay arası. O zaman 2028'den 28'den itibaren evet. mali tablolara yansıyacak. Evet. Ne kadarlık bir barem oluşturmasını mali tablolarda bekliyorsunuz? Yani 4 milyon dolar gibi yıllık. Yeni iş kolları olacak mı bu süre zarfı içerisinde peki? 5 sektörden bahsettiniz. Yani Bu artacak mı yoksa o 5 sektöre daha fazla önem mi verilecek? Tabii ki şöyle, enerji sektörü 1, tarım sektörü 2, organik tarım, yani tarım altlığı diyelim 2, organik tarım 3, mikroalg 4, karbon 5. Aslında hepsi stratejik sektörler. Evet. Günümüzde çok Geleceğin net bir sektörleri şekilde anlaşıldı. diyebiliriz. Ya buralarda şimdiden konumlanmak Tabii. şirket adına ileriye dair nasıl ipuçlarını barındırıyor? Yani şöyle, mikroalg'de şu anda dünya pazarı 2,5 milyar doların üstünde ve %63'lük bir büyüme yarattı 2 yıl içerisinde. Organik tarım zaten %40'ın üzerinde büyüyor. Organik tarımda da 20-25 milyar dolarlar konuşuluyor. 2030 ve 2050 hedeflerinde karbon piyasasında da 25 ile 30 dolar arası ton fiyatı, bizim gibi gönüllü karbon piyasalarında 25 ile 30 dolar arası öngörülüyor. Yani önümüzdeki 10 yıl için bakarsak bu sektörlerin hepsinin şu anki durumundan %20-30 daha büyüyeceği anlamına geliyor. Bu savaş hali birçok sektör için olumsuz görüntüyü beraberinde getirdi. ARF Bio için yansıması nasıl oldu? Yani şöyle, şimdi tabii ham maddeye ulaşımda, yani organik gübrede, organomineral gübrede minerallere ulaşımda biraz zorluk yaşandı. Ama
garip de bir durum var. Mesela üreye bakarsak şu anda globalde üre fiyatları 750 dolar tonken Türkiye içerisinde üre fiyatları 650 dolar ton gibi. Yani Türkiye savaştan pozitif ayrıştı diyebilirim. İç pazardaki stoklar şimdilik dengeyi kurdu. Ama tabii bu süreç uzarsa bu denge ne tarafa da bozulur onu bilemem. Ama ARFB olarak baktığımızda biz zaten elektriği 13.3 dolar sentten yektemden satıyoruz. Gübreyi de iç pazarda zaten ciddi bir şeyimiz var. Müşteri ağımız var. Hani savaş bizi çok etkiledi diyemem. Yenilenebilir enerji sektörünün geldiği nokta hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Nasıl Bence- değerlendirmek gerekir? Bence çok başarılı buluyorum ben. Şöyle çok başarılı buluyorum. Bir kere yenilenebilir enerjide Türkiye son dönemde yaptığı ataklarla ve büyük yatırımlarla özellikle güneş ve rüzgarda muazzam bir ivme yakaladı. Hatta Avrupa'da dereceyi zorladı diyebilirim. Yenilenebilir enerjiyi büyütmemiz lazım, desteklememiz lazım. Burada da en önemli faktör alım garantileri. Yani YEKTEM'in sürelerini uzatabilirsek eğer Enerji Bakanlığı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının devamı gelecektir. Bu da geleceği enerjide dışa bağımsız hale getireceğini düşünüyorum bu desteklerle. ARF Bio'nun operasyonları çoğunlukla Ankara ve İzmir'de değil mi? Evet. Fabrika İzmir'de zaten. Bütün tesisler İzmir'de yani. Merkezimiz Ankara'da. Yeni tesisler görecek mi yatırımcı peki? Bir mikroalg tesisi gelecek işte. O da yine İzmir'de olacak. O yakın Ege bölgesi tabii. Ege bölgesi. Ve ışıklanma yani aydınlanma güneş ışığının fazla olduğu bölgelerde olması gerekiyor. Dolayısıyla Ege'de bu iş için çok ideal bir iklim şartına sahip. Nasıl bir potansiyel o sektör barındırıyor peki? Mikroalg dediğimiz. Ya bu mikroyosun aslında son 5 yıldır dünyada çok önemli bir yere geldi. Geleceğin gıdası, geleceğin ilaç ham maddeleri, organik ham maddeleri bunun içerisinde. Dünyanın en etkili antioksidanı mikroalgden üretiliyor. Organik kozmetik ürünleri yine mikroalgden üretiliyor. Mikroalg pazarı da dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özellikle 2050'li yıllarda tüm gıda maddelerinin mikroalglerden üretileceği konusunda hani insanlığın geleceği biliyorsunuz bir geçmişte böyle uzay yolu filmleri olurdu. İşte küçük drajelerle insanlar öğle yemeğini, akşam yemeğini geçirirdi. Bu da onun gibi bir şey. Yani dünyanın geleceği yer burası. Ama katma değeri çok yüksek. Şu anda tabii üretim kapasiteleri dünyada çok sınırlı olduğu için yani bir kilogram mikro özellikle astaksantin için söyleyeyim 1 kilogramı 7.000 dolar civarında. ARF Bio ne kadar süre sonra uluslararası ticaretten ciddi bir pay alacak? Global ölçüde büyüme noktasında yatırımcıların yüzünü daha da fazla güldürecek. Çünkü bahsettiğiniz pazarlar global ölçekte ciddi bir Doğru. paya sahip pazarlar ve sıradan sektörlerden de bahsetmiyoruz. Organik tarım diyoruz, karbon sertifikası, karbon salınımı diyoruz. Bunlar geleceğe dönük önemli sektörler. Doğru. ARF şu anda zaten ihracat yapıyor organik tarım ürünlerinde. Yani özellikle organomineral gübrede ihracatımız var. Kuzey Afrika ülkelerine ihraç ediyoruz. Şimdi Brezilya ile temaslarımız devam ediyor. Brezilya'da organik tarımda çok büyük bir ölçeğe sahip. Brezilya'ya ihracat yapmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Avrupa Birliği içerisinde register olmak için ürünlerimizi gönderip numunelerimizi gönderdiğimiz ülkeler var. Bunlardan registration'larını bekliyoruz. Dolayısıyla hedefimiz Avrupa ve Latin Amerika ve Kuzey Afrika organik tarım tarafında. Mikroalg tarafındaysa tüm dünyaya ürettikten sonra siz yani mikroalgin şöyle bir özelliği var. Üreten sayısı çok az olduğu için yani siz ürettiğiniz anda bunu zaten globalleşiyorsunuz. Şimdi bu tek tek yine gidelim. Organik tarım için Latin Amerika ve Kuzey Amerika dediniz. Latin Amerika ve Kuzey Afrika. Kuzey Afrika. Bu pazar neden bu pazarlar?
Latin Amerika, özellikle Brezilya neredeyse Türkiye'nin 2 katı kadar tarımsal alana sahip. Özellikle kakao ve Güney Güney Amerika'nın en önemli kaynaklarından birisi diyelim kakao tarafında. Milyonlarca hektarlık ekili alanlar var ve Brezilya gübrede tamamıyla dışarıya bağımlı. Yani ülke içerisinde kullanılan, tüketilen gübrenin 3'ünü yurt dışından ithal ediyorlar. Biz de o pazarın içine girmek istiyoruz. Kuzey Afrika zaten tüm Amerika'dan, Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan sürekli ithalat yapan bir bölge. Dolayısıyla bunların da alan büyüklükleri, tarımsal alan büyüklükleri çok fazla. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz. Şimdi ihracat yapıyoruz zaten dediniz. Bazı pazarlara bahsettiniz. Bu konuştuğumuz pazarların yanı sıra ilerleyen süreçte ya şurada da olmak istiyoruz ve payı şuraya çıkarmak istiyoruz diyeceğiniz bir not var mı? Hedefimiz Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin organik ve Avrupa Birliği'nde ihracat yapmayı hedefliyorsunuz. Evet, evet. Bunun için İtalya'ya numuneler gönderdik, Hollanda'ya gönderdik, İspanya'ya gönderdik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bu ülkelere organik ve organomineral gübre satmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'da organik tarımda muazzam bir regülasyon değişikliği oldu. Yani tüm Avrupa Birliği artık gıdada organiğe geçmek istiyor. O yüzden de şimdiden onlar da önümüzdeki yılların altyapısını oluşturuyorlar. Biz de son Avrupa Birliği'nde yapılan Made in Europe, Türkiye'de de üretilse Made in Europe yazacağı için bu çok büyük bir avantaj bizim için. Avrupa Birliği'nde olmak istiyoruz organik gübrede. Bakalım önümüzdeki süreçte bu sektörler neleri beraberinde getirecek Evet. ve ortaya koyduğunuz hedeflere ne kadar yakınlaşacaksınız? İnşallah yakınlaşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Ben değerlendirmeleriniz teşekkür için. ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. ARF Sağ olun. Biyo Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Melih Arslan bizlere eşlik etti. Şirketi ve sektörü masaya yatırdık.